Merhaba Ege. Merhaba Ege. Mehmet nasılsın? Sıla Deveci merhaba. Milady selamlar merhaba. Dilek nasılsın? İyi misin? Özel abonem Dilek Şenyurt. Servin merhaba. Sıla, İmet. Herkese selamlar dostlar. Sevinç Aydın nasılsın? Dilek Şenyurt iyiyim teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok sağ ol. İyiyim ben de. Süheyda Kasto merhaba. Merhaba. Süheyda İran'dan. Nana, Leonie Güney Afrika'dan, South Africa. Enjoy your broadcast Mr. Bilal. Leonie, thank you very much. Yıldız Çelik, Simon Enid, Dilek Şenyurt. Dilek, herkesin de sana çok selamı var. Dicle. Evet dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Ve beğen yaparsanız da mutlu olurum tabii. Özbekistan'dan Dilsoda. Servin işi sağlam. Bugün geciktiniz diyor. Kusura bakmayın. Bir iş görüşmesi çıktı. Almanya ile bir görüşme yapmam gerekti ve biraz uzadı. O yüzden ani bir gelişmeydi bu. Erteleyemedim de görüşmeyi. O yüzden ne yazık ki geç başladım bugün. Sağ ol Dilekçim, teşekkür ederim. Dilek Şair diyor ki burada uluslararası arkadaşlar da edindik. Sayenizde çok güzel. Sizi de tebrik ediyorum. Eksik olma Dilek Şenyurt. Ben de çok memnunum. Burası bu platform, bu kanal sizlerin sayesinde, diğer abonelerim sayesinde adeta bir Birleşmiş Milletler platformu gibi pek çok ülkeden, pek çok ulustan arkadaşlar var burada. Dünyanın her tarafından insanlarla sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak, ortak bazı şeyleri konuşmak, paylaşmak, aynı duyguları hissetmek mümkün oluyor ve çok güzel bir şey bu. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim Dilek. Çok güzel bir konuya parmak bastın. Lydia bonjour. Lydia da Fransa'dan. Bonjour Lydia. Mariate Brezilya'dan Mariate. Sıla Deveci, gereksiz insanları ayıklarız. Gereksiz insanlar da giriyorlar. Fark ettiğim zaman onları engelliyorum ama zaman zaman geliyorlar. Evet. Afra 4 Ekim'de Fransa yolcusu diyor yegane. Ayşe Gök. Neymiş Onur Bey? E, merhaba diyor. Paris merhaba. Paris merhaba. Hemen geliyorum. Ebru Gündeş'in bir resmi vardı. Onunla ilgili bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Ebru Gündeş eşinden boşandı biliyorsunuz. Ebru Gündeş Türkiye'nin ünlü bir sanatçısı. Biz dışarıdan, yurt dışından, diğer ülkelerden, çeşitli ülkelerden izleyenler, takip edenler için Ebru Gündeş Türkiye'nin ünlü bir şarkıcısı. Türk müziği söylüyor kendisi, arabesk söylüyor, fantezi söylüyor ve yıllardır da Türkiye'de müzik sektöründe zirvede 30 senedir zirvede bir isim şarkılarıyla. Başkalarının bestelerini, başkalarının yazdığı sözleri
üzerine bestelenen şarkıları söylüyor. Kendisinin besteci özelliği yok ama sesi çok güzel. Harika bir sesi var ve yorumu çok güzel. 50-51 yaşında. 4. eşinden boşandı geçtiğimiz günlerde. Hep onu sahne kıyafetleriyle ve yani yaşına uygun kıyafetlerle hep görmeye alıştık. Sahnede de işte sahne kıyafeti nasıl olur? 51 yaşında, 50 yaşında bir kadının günlük hayatta nasıl giyinir? Az çok tahmin edebilirsiniz. Ebru Gündeş şimdi şöyle bir kıyafetle karşımıza geldi. Böyle bir kıyafetle imajı bu şekilde Ebru Gündeş'in ve herkes çok şaşırdı. Sadece kıyafetten dolayı değil, saçlar da dökülüyor ve tabii ki 35 yaşında falan gösteriyor bu fotoğrafta. Değişik bir kadın, değişik bir imaj çalışması. Aralık ayında konseri var. Aralık ayındaki konserinin duyurusunun fotoğrafı bu. Bir PR çalışması gibi duruyor. Eşinden de yeni boşandı. Eşinden boşandıktan sonra imajını da değiştirdiği söylenebilir. Ben kendimi yeniledim, özel hayatımı yeniledim. Kendimi de, sanatımı da yenilemek istiyorum, yeniliyorum diye düşünülebilir. Şimdi bu tarz daha ziyade rock tarzı, rock müzik dinleyen gençler, işte böyle deri ceket, blue jean, saçlar bu şekilde filan, işte popüler müzik dinleyen gençler daha ziyade rock ama bu tür bir imaj içinde olabilirler. Acaba Ebru Gündeş stilini mi, müzikteki tarzını mı değiştirecek? Böyle bir şeye mi karar verdi? Zannetmiyorum. Bu evet kendisini bir yenileme, sıkıldı zaten hayatından, özel hayatından. Özel hayatını değiştirirken böyle görünüşünü de değiştirmeyi düşünmüş olabilir. Şimdi ben bunu arkadaşlar yapay zekaya sordum. Yapay zekaya sorum şu, okuyayım. Şarkıcı Ebru Gündeş'in bu tarzına bir isim bulur musun? Ne diyebiliriz bu tarzına diye. Yapay zeka sadece 1 saniye düşündü. Bu fotoğraftaki tarza Ebru Gündeş'in klasik, dramatik, arabesk havasını modern bir dokunuşla harmanlayan retro rock şıklığı, retro rock şıklığı diyebiliriz. Geniş kesim deri ceket ve salaş jeanler 90'lar rock ikonlarını andırırken dalgalı saçlar ve hafif smoky makyajla nostaljik bir feminenlik katıyor. Tam sahne öncesi cool bir vibe. Eğer cool bir vibe. Eğer başka bir öneri istersen onu da çıkarabilirim. Ne dersin? Başka bir öneriye gerek yok. Ben bu yapay zekanın koyduğu bu ismi sevdim bu tarza. Siz sevdiniz mi bu stile? Retro rock şıklığı. Retro biliyorsunuz geriye dönük demek. Eskiyi benimsemek, eskiyi hatırlatıyor. Eskiyi hatırlatan rock şıklığı demiş. Yapay zekalar gerçekten çok zeki, öyle değil mi arkadaşlar? Ebru Gündeş'e yeni hayatında, yeni tarzında başarılar, mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Başka kime mutluluklar diliyoruz? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e mutluluklar diliyoruz. Neden? Çünkü biz onları çok seviyoruz, öyle değil mi? Ve onlar barıştılar. Dilek Şenyurt, L'Oreal defilesine Türkiye'den niye kimse katılmamış? Kendi yanında mesela Afra'yı görse yıkılırdı Paris. Kendall'ın yanında Afra'yı görseydi. Dilek Şenyurt, bu işler parayla. Parayı verirlerse gider Afra oraya. L'Oreal defilesine Afra oraya gidip de L'Oreal'i şereflendirecek, onurlandıracak ama ona bir para verilmesi lazım. Yoksa sırf defile seyretmek için Afra bir davetiye de gönderirse kabul edip gitmez. Artık Afra o kategoriye geçti. Biliyorsun sen de bunu. Sen de biliyorsun Dilek. Ünlüleri sen de çok iyi tanıyorsun. Çiğdem Aslan Argun 4 Ekim'de de defileye gidiyormuş.
Paris'e. Çiğdem Hasan Argun. İşte bak demek ki e, böyle bir teklif almış, böyle bir anlaşma, profesyonel bir anlaşma imzalanmış Afra Saraçoğlu'yla. Yine Paris'te bir firma arasında, bir moda firması arasında ve o anlaşma gereğince 4 Ekim'de oraya gidiyor. Aldığı para da inanın bana 100 bin eurodan aşağı değildir. 100 bin euro ne yapıyor? Bunu en iyi Dilek Şenyurt bilir çünkü o Almanya'da yaşıyor. 100 bin euro 5 milyon lira falan yapar değil mi Dilek Şenyurt? Yani 100 bin eurodan aşağı değildir, daha da fazla olabilir. Yani olabilir. Paris'e gidip bir defileyi izleme ve orada belki o ürünü giyecek, o firmanın kreasyonundan bir parça giyecek belki. Sokaklarda falan fotoğrafı çekilecek, paylaşılacak. Eyfel Kulesi'nin önünde tıpkı Demet Özdemir'in geçenlerde yaptığı gibi. Var, Güllü ile ilgili son gelişme var Siyah. Güllü ile ilgili öğlenliğin yeni videolar çektim, attım, onları izleyebilirsin. Burada da konuşacağım biraz sonra ama orada o videolarda daha geniş. Evet, Dilek Şenyurt, kur ne kadar? Evet, euro fazla, 50 lira civarında kur. Kur 1 euro 50 lira civarında. Çok büyük paralar Bilal Bey diyor ama bunlar da çok ünlü insanlar. 80 milyonun e, en ünlü oyuncuları, en ünlü 80 milyon nüfusumuzun içinden çıkmış. Bütün bu 80 milyon halkın e, en çok beğendiği oyuncular kim diye anket yapılsa 80 milyon halk arasında birinci çıkacak isimler bu. Avrupa'ya davet edilenler büyük paralar karşılığında. İşte Afra Saraçoğlu'dur, Demet Özdemir'dir, Hande Erçel'dir, Serenay Sarıkaya'dır. Bir kişi daha sayabilirsiniz belki en fazla bu listeye girebilecek. Belki en fazla 2 kişi daha sayabilirsiniz. Öbürleri ikinci sırada gelir. Sayamazsınız. Ve bu saydıklarım içinde de birinci sırada Afra Saraçoğlu gelir. Bana göre bugün. Demet Özdemir falan ondan sonra gelir. Hande Erçel de ondan sonra gelir. Ama onlar da aşağı yukarı hepsi aynı parayı alıyorlar gittikleri zaman. Yurt dışından bu davetleri. Bunlar iş anlaşması arkadaşlar. Sizler diyorsunuz ki Afra Saraçoğlu Paris'e defileye gidiyormuş. Lay lay loma gidiyor der gibi söylüyorsunuz. Çünkü siz işin o tarafıyla ilgileniyorsunuz. O tarafını biliyorsunuz. Profesyonellik tarafını zaten bilmenizi istemezler. Ne oyuncu ister ne menajeri ister. Anlatabiliyor istemezler para kazandığını, cebine para girdiğini. Sizlerin alkışları sayesinde çok yükseklere çıkıp da çok büyük paralar kazandıklarını sizlerin bilmesini istemezler. Kimse istemez ne kadar para kazandığının bilinmesini. İstemez. İnsanlar rahatsız olur, huzursuz olur. Sizler onları sadece beğenin isterler. Beğenin, filmlerini izleyin, dizilerini izleyin. Beğendiğiniz sahneleri onlara yazın, onları övün, methedin. Onları niye çok sevdiğinizi onlarla paylaşın. Bunları isterler sizlerden. İşin para kısmı onları ilgilendirir, sizi değil. Ben çok kötüyüm ya. Ama bunlar gerçek. Sıla Deveci. Döndükten sonra markayla işbirliği paylaşımları yapar diyor Afra. Bak Sıla Deveci bunu da bilmiyorsun. Yani yanlış anlama seni küçümsemek için asla öyle bir niyetim yok. Bu da aralarındaki sözleşmede yazan bir madde karşılığı. Onun için yapıyorlar bunu. İşbirliği paylaşımlarını. Oraya geleceksin. Orada defileyi sana ayrılan en ön sıradan izleyeceksin. Oradaki davetlere şu davetlere katılacaksın. Ondan sonra orada işte Eyfel Kulesi'nin önünde şu avenue'da fotoğraf çekimlerine, video çekimlerine katılacaksın. Ve Türkiye'ye döndüğün zaman işte atıyorum 11 milyon takipçili Instagram hesabında post olarak haftada 2 tane paylaşım yapacaksın ve 2 tane de story paylaşacaksın. Biz de bunun karşılığında sana 150 bin euro ödeyeceğiz. Atıyorum, anlatabiliyor muyum? Ne yapar 150 bin euro? 7,5 milyon lira ödeyeceğiz. İmzanı at, senin yerine işte menajerin yetkilendirdiğin, noterden yetki verdiği menajerini de atabilir.
Biz de firma olarak imza atarız. Ondan sonra buyurun paranızı IBAN'ınıza yolladık. Uçak biletiniz business class, first class. Sizi havalimanında karşılayacağız. Limuzinle alacağız havalimanından ve sizi 7 yıldızlı krallara layık, kraliçelere layık otelinize götüreceğiz. İşte filan falan. Paris'teki programınız da böyle diye ona bir de yazılı program geçilir. Bu işler böyle oluyor arkadaşlar. Peki bu sadece Afra için değil, böyle profesyonelce işbirliği yapan, anlaşmalar yapan bütün ünlüler için böyledir. Fatih diyor ki Mart ayında da aynı markayla gitti. Demek ki etkileşiminden ve geri dönüşlerden marka çok memnun oldu. Demek ki Fatih markaya Afra Saraçoğlu'nun kattıklarından demek ki marka çok memnun oldu. Türkiye'deki satışları yükseldi demek ki o markanın. Dolayısıyla Mart ayında atıyorum şimdi bu rakamlar tahmini söylüyorum ama daha az değildir arkadaşlar. Mart ayında 100 bin euroya gittiyse ya da 200 bin euroya gittiyse atıyorum şimdi %50 daha fazlasını istemiştir ve almıştır. Paralar peşin yatıyor biliyorsunuz. Yola çıkmadan 15 gün evvel yatar paralar. Yoksa ona göre planını yapacak, ona göre setini ayarlayacak, ona göre tatilini ayarlayacak ya da bir ay önce yatar paralar. Yani şarkıcılarda mesela 3 ay önce, 6 ay önce anlaşmalar yapılır. Sahne anlaşmaları, konser anlaşmaları. Burada da 6 ay öncesi olamaz da 3-4 ay öncesinden olmuştur ya da 1 ay öncesinden olmuştur. Yani sonuçta o para Afra Saraçoğlu'nun hesabına, IBAN'ına yatmıştır arkadaşlar. Ve %50 daha da fazla yatmıştır. Aynı marka ikinci kere istediyse demek ki çok memnun kaldı. Afra da bunu değerlendirir. Kim olsa değerlendirir. Madem benden memnun kaldınız, benim Paris'e tekrar sizin defilenize gelmemin karşılığı bu sefer %50 arttı. Çünkü siz benim üzerimden çok güzel para kazandınız. Bu parayı kazandınız siz ve daha çok kazanacağınızı da ümit ediyorsunuz. Türkiye'den benle çalışmak istiyorsunuz Afra Saraçoğlu'yla. Türkiye'de başkaları da var. Serenay da var, Hande Erçel de var, işte Beren Saat de var, Pınar Deniz de var ama beni tercih ediyorsunuz. Demek ki ben sizin için özelim. O zaman özel olduğumu hissettirin bana. Ödememi ona göre yapın, yüksek yapın. Ben başka kimin için özelim? Afra Saraçoğlu soruyor, size soruyor. Kimin için özel Afra Saraçoğlu başka? Kimin için özel Afra Saraçoğlu başka? Mert, Sıla Deveci bildi. Nurhayat da bana diyor. Sıla Deveci bildi. Mert. Mert Ramazan Demir için özel. Mert Ramazan İlbeycan da bildi. Gülşen de bildi. Semra Karadaş da bildi. Meryem da bildi. Yalnız Çoban da bildi. Ekstrem ofil değilim. Dilek Şenyurt aynen tabii ki Bilal Beşik'in de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir para kazanma, kariyer yapma zamanı. Aynen öyle. Bu genç oyuncular, beğenilen oyuncuların para kazanma zamanı arkadaşlar. Ve para kazandıkları için asla onları eleştirmeyin. Asla kınamayın. Anaların ak sütü gibi helal. Çok çalışıyorlar, hak ediyorlar ve insanlara yaptıklarını beğendiriyorlar. Sadece Türklere değil, Türkiye'deki insanlara değil, dünya çapında beğen kazanıyorlar. Başka kültürlerdeki insanlara da yaptıkları işi beğendiriyorlar. Her kültürde biliyorsunuz bazı değerler çok farklıdır. Nalida, Nalida, welcome Nalida. Hola, hola Nalida, hola. Gramajo Nalida özel üyem, özel abonem Arjantina. Hola, hola Nalida. Nalida da burada arkadaşlar. Ne güzel pembiş pembiş. Peki, Nurhayat arkadaşı Allah kolaylık versin 2 senede. Evet, Allah kolaylık versin 2 senede. Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir nereye gitti? Biraz sonra konuşalım. Hadi Mert'i de biraz sonra konuşalım. İrem Derici'ye gidelim mi? İrem Derici ve Melih Kunukçu. İrem Derici ve bir yıllık sevgilisi Melih Kunukçu nişanlanıyor. İşte böyle ya. Yani çıkarsın, anlaşırsan, birbirinizi severseniz, birbirinizi bütünlerseniz, tamamlarsanız bunu devam ettirirsiniz. Yani
Ve evlenmeye karar verirseniz de bunu bir an önce gerçekleştirirsiniz. Bakın İrem Derici bundan 2 hafta evvel evlilik teklifi aldı Melih Kunukçu'dan, sevgilisinden. Bu çocuk DJ ve dansçı biliyorsunuz. Çok yetenekli, çok yetenekli. Dilek Şenyurt diyor ki tabii ki helal diyor. Onlar bizim ülkemizin yurt dışındaki tanıtım yıldız elçileri. Aynen öyle Dilek Şenyurt. Ve Melih Kunukçu'nun evlilik teklifini kabul etti İrem Derici. Şimdi de 8 Ekim'de aile arasında nişanlanıyorlar. Aile arasında bir tören yapılacak. 8 Ekim'de İrem Derici bunu duyurdu. Ondan sonra da herhalde birkaç ay içinde de evlenirler gibi geliyor bana. Pardon, Çiğdem, darısı bizimkilerin başına. Birkaç ay içinde evlenirler. Yani böyle olmak lazım ya. Mert Ramazan Demir, duyuyor musun beni? Afra Saraçoğlu, duyuyor musun beni? Beyliklemeye gerek yok diyor Dilek Şenyurt. Aynen diyor. Bravo, Allah mutluluk versin diyor. Bir sene yeter diyor. Evet, bir sene yeterli bir süre. Hadi bilemedim, bir sene olmadı da 1,5 sene olsun. Ya 2 sene olsun peki. 2 sene olsun ama ondan sonra ya bir ciddiyete, ya nişan yapın da bir senede nişanlı gezin ya da 2 senede nişanlı gezin. Yani ama bir ciddiyetinizi gösterin, ailelere, birbirinize güven verin artık. Ayşe Gök diyor ki darısı bizim keçilerin başına diyor. İnatçılıklarından dolayı değil mi? Zahra Gısemi Bilal Mert Afra güzeller diyor İran'da diyor güzeller. Zahra İran'a çok selam. Çiğdem Feyzioğlu darısı Afram'ın başına diyor. Bir görsek diyor. Siyah kalp de burada. Ünlülerin evlilikleri uzun sürmüyor abi diyor. Siyah kalp. O kalbini beyaz kalp yap sen ismini. Siyah kalp niye bu kadar karamsarsın ya? Beyaz olsun. Ümitli kalp ol sen. Umutlar eksik olmasın sende. Siyah karamsarlıktır. Köyde yaşayan birisi diye bir isim. Köyde yaşayan birisi. Peki köyüne çok selam söyle. Selamlar diyor bize. Peki kardeşim çok teşekkürler. Banu Kavaş Mert. Siyah hemen değiştiriyorum abi diyor. Pembe kalp yap. Beyaz kalp yap. Siyah yapma ya. Yazık sana. Aynen Bilal Bey doğru dediniz. Neyi bekliyorlar diyor. Dilek Şenyurt. Herkese göre değişir diyor Milk. Ay Yıldız, Afra ve Mert etkileşim olduklarını bildikleri için devam ediyoruz bile diyemiyorlar. Ne bitti ne devam ediyoruz bile diyemiyorlar. Ayşe Gök Galatasaraylı. Ayşe Gök Galatasaraylı. Dün ne yaptı Galatasaray futbol takımı arkadaşlar? Dünyanın devi, İngiltere şampiyonu Liverpool'u İstanbul'da yendi. 1-0 yendi. Herkes Liverpool'u favori görüyordu. Galatasaray 5 tane yer, 6 tane yer diyordu. Ama Galatasaray 1-0 yendi ve arkadaşım da GS yazmış oraya. Çiğdem Hasan Argun. Beyaz kalp. Evet senin için değiştirdim abi diyor. Teşekkür ederim. Beyaz kalp. Oldu bak şimdi oldu. Evet bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Bugün 1 Ekim Kahve Günü. Dünya Kahve Günü. Kahve sevenler kimler? Kimler kahve seviyor? Kimler kahveyi çok içiyor? Ben çok seviyorum kahveyi ama çok içmemeye çalışıyorum. Her şeyin fazlası zarar. Mert Uğur getirdi Galatasaray'a diyor. Ay Yıldız konuşacağız. Semra ben diyor. Mehmet ben diyor. Ayşe Gök ben. Ay Yıldız ben çaycıyım diyor. Beyaz kalp çok içme abi diyor. Haklısın beyaz kalp. Hüso burada. Gül Ölümü bizi Elif Bilal abi Afra ve Mert ile ilgili güzel haberler var mı? Afra ve Mert'i konuşmak bile çok güzel. Servin iç sağlam ben çok içerim diyor. Ayşe çok içmiyorum diyor. Nursel ben seviyorum kahveyi diyor. Nicole Kidman Hollywood'un ünlü oyuncusu 58 yaşında. Çok başarılı bir oyuncudur bilirsiniz. İsmini duymuşsunuzdur, filmlerini izlemişsinizdir. 19 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun babası kocasından boşandı. Kit Urban'da ünlü bir country müzik sanatçısı. Kit Urban'dan boşandı. Nicole Kidman boşanmak istemedi. Evliliğini kurtarmak istedi ama kocası kararlıydı, vazgeçmedi ve boşandılar dostlar. İnsanlar çok üzüldü. Çok sevilen bir çiftti onlar. Çok üzüldüler.
hayranları. Aşılmaz anlaşmazlıklar var denildi mahkemede. Kit Urban'ın avukatı, aşılmaz anlaşmazlıklar var müvekkilimle eşinin arasında dedi ve bu sebeple boşanmalarını istiyoruz dedi, boşanmak istiyoruz dedi. 19 yıllık aşk masalı bitti. Hayat böyle bir şey işte dostlar, görüyorsunuz. Biraz evvel İrem Derici ile Melih Konukçu'nun evlenecekleri haberini konuştuk. Bir anda yuva kurmaya çalışanlar ve mutluluktan ayakları yerden kesilen çiftler. Bir yandan da böyle evlilikten bıkan ve boşanmak için mahkemeye başvurup bunu gerçekleştiren insanlar. Bir yerde üzülenler, bir yerde sevinenler. Hayat böyle bir şey. Yaşam böyle bir şey. Keşke hep mutluluk olsa, hiç üzüntü olmasa, değil mi? Ama birlikte yaşamaya da artık tahammülleri kalmayan insanların da bir arada devam etmelerini istemek de haksızlık. Nicole Kidman istemiş ama kocası istememiş mesela. Ben istemiyorum demiş. Nicole Kidman herhalde kurtarabileceğini zannediyordu. Ama 17 ve 14 yaşlarında da 2 tane çocukları var. Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istemiş Nicole Kidman ve hakim de vermiş. Peki Dilek Şenyurt, Nicole Kidman çok sevdiğim bir artist ve de yaşına göre çok bakımlı. Hoş, zarif, güzel ama şanssızlık. Öyle bir kadını kim istemez? Evet, yani çok takdir gören bir insan, çok beğenilen bir insan. Uğur Mumcu burada. Merhaba, merhaba. Her şey diyor Dilek Şenyurt, en güzel sözü en son söylüyorsun. Ama işte her şey güzellikle, yakışıklıkla olmuyor, yakışıklılıkla olmuyor maalesef diyorsun. Telman diyor ki Zehra de lütfen. Zehra'ysan, Zehra'yı bu kadar seviyorsan Telman Gaybaliyev niye ismini Zehra koymadın burada? Ha, belki kızının ismi olabilir. Zehra, 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 Zehra. 6 kere yazmışsın. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Ben de 5 kere söylüyorum. Zehra. Peki, menajer Ayşe Barım tahliye edildi, serbest bırakıldı. 248 gündür tutukluydu, hapisteydi kendisi. Ünlülerin menajeri, Hande Erçel'in, Serenay Sarıkaya'nın, oyuncuların menajeri, Bergüzar Koray'ın, Halit Ergenç'in ve Nejat İşler'in, Mehmet Gülsün'ün, daha pek çok oyuncunun, ünlü oyuncunun menajeriydi kendisi. Ve Türkiye'de hükümete karşı bu gezi olayları olarak söylenen, bilinen, bundan 6-7 yıl önce yaşanan bu protestolarda, İstanbul'un Taksim semtindeki bu yoğun protesto gösterilerinde oyuncuları, sanatçıları organize etmekle suçlanıyordu. Hükümete karşı bir kalkışma düzeni yıkmak için organize bir harekete karşı insanları yönlendirdiği iddiasıyla tutukluydu. 30 yıla kadar hapsi isteniyordu. Serbest bırakıldı ama tamamen serbest değil. Ev hapsi. Evinde, dışarı çıkamayacak evinden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncular, o ünlü oyuncular adliye koridorlarında mahkeme bittikten sonra, duruşma bittikten sonra çığlık çığlığa, sevinç çığlıkları attılar ve alkışlarla menajerlerinin tahliye edilmesini kutladılar. Menajer Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel özellikle çok üzülüyorlardı ve paylaşımlarında da bunu dile getiriyorlardı. Peki Sadun Akil iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Sadun Akil. Elif hiçbirini samimi bulmuyorum diyor. Dostlar, evet, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu, şarkıcı rahmetli Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün vefatından sonra beni aradı ve benimle canlı yayın yapmak istediğini söyledi. Ve Güllü'nün ölümünün bu şekilde
olmasına inanmadığını, yani oradan kendi düştüğüne, bir kaza ile düştüğüne inanmadığını söyledi ve bunun bir cinayet olduğunu söyledi. İddiaları vardı ve olur yapalım yayın dedim. YouTube'da yaptığımız canlı yayın çok fazla, on binlerce izlendi. Galiba yaklaşık 300 bine ulaştı izleme sayısı ve ortalık çalkalandı bu iddialarla, bu bir cinayettir iddialarıyla. Ertesi gün yine canlı yayın yapalım mı Bilal abi? Başka söyleyeceklerim de var dedi. Bu arada kendisini bir sürü televizyon, bir sürü YouTube kanalı arıyordu. Yine canlı yayın yaptık kendisiyle ve yine çok ilginç şeyler söyledi. Sonra üçüncü gün tekrar bir canlı yayın yaptık. Bu arada televizyonlara da çıkmaya başladı. Her kanal kendisini arıyordu. Ana haber bültenleri, kadın programları, sabah programları, her yerde Güllü'nün patronu çıkıp bunun bir cinayet olduğunu anlattı. Kendine göre çok ilginç iddiaları vardı. Çok çarpıcı iddiaları vardı ve bütün insanlar ona inandı. Herkes ona inandı ve Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak bu kadar cesurca konuştuğu için, bu kadar Güllü'nün arkasından bu kadar kimseden çekinmeden bildiklerini anlattığı için büyük takdir gördü ve kendisine çok fazla destek var. Hala çok fazla destek var. Hala dediğime bakmayın, zaten topu 5 gün oldu burada Güllü'yü kaybedeli. Ha, bu arada yurt dışından arayan, beni takip eden dostlar da dediler ki ya Bilal Bey, Güllü ile ilgili videolarına niye altyazı koymuyorsun? Yabancı dillerde altyazı açmıyorsun. Haklılardı. Onu evet, onu ihmal etmiştim. Onlara da hepsine de altyazı, yabancı dillerde altyazı eklendi arkadaşlar. Yurt dışından beni arayanlar, izleyenler, takip edenler, abonelerim ya da abone olmayanlar da Güllü ile ilgili videolarımı da kendi dillerinde izleyebilirler. Geriye dönüp de izleyebilirler. Bugün paylaştıklarımı da izleyebilirler. Şimdi bugün beni Ferdi Bey tekrar aradı öğlen saatlerinde ve dün kendisinin Yalova'dan davet aldığını, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden, yani Güllü'nün öldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü'nden davet aldığını ve gittiğini, ifade verdiğini söyledi. Tanık olarak ifadesine başvuruldu. 8 sayfa ifade verdiğini ve bütün bildiklerini, yani bana anlattıklarını orada polise de anlattığını söyledi. Bugün de yine onun yanı sıra başka şeyler de konuştuk. Mesela ben kendisine şeyi sordum arkadaşlar. Dünkü yayında da bahsetmiştim. Bilal Özcan Official Instagram hesabında da dün kendim de video çektim bu konuda. Ayrıca post da paylaştım. Bu Güllü ile ilgili ortaya çıkan en son videoda evin içindeki o kameranın 4 dakikalık görüntüsü çıkmıştı ya önceki gün. Orada 3. dakikadan itibaren çok kısa bazı sesler duyuyoruz. Kızı diyor ki odaya kelebek girdi, annem atar diyor. Arkadaşı diyor odaya kelebek girdi, kızı da annem atar diyor. Güllü işte o kelebeği kovalamaya çalışıyor. Hadi sana güle güle görüşürüz diyor. Hadi görüşürüz diyor. Kelebeği pencereden atıyor ve kendisi de o sırada düşüyor pencereden aşağı. Güllü'nün ölümü böyle oldu şeklinde bir kanı oluştu. Ben de dahil hepimizde. O ses çünkü duyuluyor, yani zor da olsa o ses duyuluyor ve bir kelebek lafıdır gidiyor orada. Bir kelebek odaya girdi. Annem atar diyor filan. Güllü de o sırada tuvaletten üzerini başını hani düzelterek oraya giriyor. Ne oluyor burada, ne yapıyorsunuz filan diye. O da içeri girince annem atar deyince kelebeği kovmayı kendisine görev biliyor ve kelebeği kovarken de hadi görüşürüz diyor kelebeği pencerenin önünde ve kelebeği atınca da kendisi de ayağa kayıyor herhalde. Orada büyük bir gürültü, patırtı, o da düşüyor.
Hepimiz bunu böyle anladık, dinleyenler dinleyince. Bunu sordum Ferdi Aydın'a, Güllü'nün patronuna, cinayet diyen Güllü'nün patronuna. Ferdi Bey dedim, peki bu kelebek videosuna ne diyorsunuz? Bilal Bey dedi, bu konuşma o videoya eklenmiş dedi. Sonradan eklenmiş dedi bu konuşmalar dedi. O kelebek falan konuşmaları. Hani yapıyorlar ya, yapay zeka ile her şeyi ekleyebiliyorlar ya. Eklenmiş dedi bu dedi. Öyle bir şey yok dedi. Yani bu bir cinayet dedi. Doğru değil dedi bu o konuşulanlar dedi. Kabul etmedi Ferdi Bey öyle bir şey olabileceğini. Kabul etmemesi de mantıklı geliyor. Yapay zeka ile her şeyi yapıyorlar zaten. E, Her şeyi yapıyorlar yani hepimizin klibini çekebilirler. Hepimizle ilgili bir sürü isnatta bulunabilirler. Şu başımızı buradan alıp bir sürü şeyler, yalan dolan bir sürü şeyler yaptılar da zamanla benimle ilgili iftiralar attılar da bilenler bilir. Evet ve Ferdi Bey bir başka şey daha söyledi. Torun evde yok dedi düştüğü zaman. Niye yok biliyor musunuz dedi. Güllü'nün torunu evde değildi dedi. Kızının arkadaşı ve Güllü vardı. Poliste de öyle. 3 kişi vardı evde. Polis kayıtları da öyle diyor. Çünkü diyor cinayet işleneceği için diyor o torun diyor evde yoktu diyor. Evden uzaklaştırılmış çocuk diyor. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yani cinayet işleneceği için o çocuk evde onun için yoktu diyor. Yani anneannesine mi verildi, o gün babaannesine onu bilemeyiz diyor, onu bilemem diyor ama evde olmama sebebi diyor buydu diyor. Ee, Ve ben diyor Yalova'ya gidince emniyet müdürlüğüne şunu da öğrendim diyor. Kızı diyor daha evvel diyor o camdan o pencereden daha önce bir zamanda intihara teşebbüs etmiş, atlamak istemiş diyor. Poliste kaydı var diyor. Daha önce oradan atlamak istediğine dair kızının diyor. Kızın uyuşturucu ile ilgili olduğunu da söylemişti biliyorsunuz daha evvel Ferdi Ferdi Bey, Ferdi Aydın. Ve dedi ki kendini atmak isteyen kendini atar annesini de atar dedi. Kendini atan annesini de atar dedi. Ferdi Bey yani kızıyla ilgili suçlamalara devam etti. Dilek Şenyurt evet kızı madde bağımlısıymış. Evet. Yani gördüğünüz gibi yine çok ilginç şeyler söyledi Ferdi Bey ve şimdi de insanların kendisiyle uğraştığını, bunu bilerek yaptıklarını, böyle 20 kişi falan kadar bir insan grubunun, bir grubun kendisi aleyhte bir onu karalama çalışmasına başladıklarını Ferdi Aydın, yani bunları söylediği için bunun bir cinayet olduğunu söylediği için böyle bir karalama çalışmasına başladığını, bazı insanların kanallara bağlanıp kendisini kötülediğini, başka mekan sahiplerinin Güllü'yü tanıdıklarını söyleyerek kanalları, programları arayıp kendisini kötülediklerini söyledi. Kendisi aleyhinde böyle bir kampanya başlatıldığını, doğruları söylediği için ve ağır abiler, bizim piyasayı bilenler bilir dedi. O gece aleminde biliyorsunuz yıllardır gece eğlence mekanı işletiyor. Ağır abilerden birisi aradı beni dedi. Ve ya Ferdi niye bu işleri bu kadar uzatıyorsun? Bu kadar derinlemesine bu işlere giriyorsun. Ne gerek var dedi. Dedi bana. Bunu tehdit olarak mı algılayalım dedim ben de. Yani bu bir tehdit mi o zaman? Sana yapılan bir tehdit, bir gözdağı mı bu dedim. Her şey olabilir ne olursa olsun dedi. Ben hiç kimseden korkmam dedi. O ağır abiler de beni tanır. Ben de onları yıllardır tanırım. Onlar da beni yıllardır tanır. Onlara saygı duyarım. Ama dedi yani böyle benim bir meselem olduğu zaman ben hiç kimseden de çekinmem dedi. Bildiğimi savunurum dedi. Yani böyle de bir durumu var. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Peki Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşalım mı? Boa tarde Brezil, Marsia. Asilay Ferdi Bey'in Güllü'nün ölümüyle ilgisi olmayan her şeyde ortaya dökülmesi biraz saçma diyor Asilay. Ee,
Çiğdem Aslan Argun Bilal abi. Onur bir haber verecekse olmadı canlı yayın uzun süredir anlatamadım ama morali bozuldu. Canlı yayını bizimkilerle alakalı değil. Kedi haberlerde hiç onu arayın lütfen. Onur'u arayayım. Ya Onur beni bugün aradı. Sabahleyin beni aradı Onur ve ben bir toplantıdaydım Çiğdem. Dönemedim ona. Bir toplantıdaydım, açamadım telefonu ve sonra da dönemedim. Bu Almanya işi falan girdi. Bu programın hazırlığı girdi. Bir de yazı yazmam gerekiyordu. Yazı yazdım Bilal Özcan Official'a. Onu da okuyun lütfen. Bilal Özcan nereye yazdım? bilalozcan.com web siteme yazı yazdım. Ben oraya yazıyorum. Web siteme de yazı yazıyorum ya. Peyman Fatma Nurhan Bilal abi o ayakkabı siz de fark ettiniz mi? O beyaz ayakkabılar değil mi? O kızlardan birinin değil mi o ayakkabılar? Bilal abi nasılsın, iyi misin? Tarçın nasıl? Tarçın'ı bugün götürdüm doktoruna, veteriner hekimine. Tarçın'ın dikişlerini aldılar. Tarçın iyileşiyor ama hala tam basamıyor. Daha 1-1,5 ayda tam basamayacak. 3 ayağını basıyor. Tek ayak ameliyatlı ayağını çekinerek basıyor. Hidayet oğlum ona bir isim koydu. Tarçın'a. Kaptan tek bacak. Kaptan tek bacak. Tarçın biraz havlıyor filan insanları korkutuyor ya. Kaptan Amerika var biliyorsunuz. Cesur, kahraman Kaptan Amerika filmi var. Kaptan Amerika. Amerika'yı kurtaran adam. Bu da Kaptan Tek Bacak. Bu da bizi kurtaracak. Bu da bizi kurtaracak. Kaptan Tek Bacak koydu ismini Hidayet. Tek bacak havada geziyor. Seke seke geziyor. 3 bacakla yürüyor. Teşekkür ederim Dilek Şenyurt. Tülay Gülhan, Mert ve Afra'dan haber var mı? Tülay videoyu izle tekrar. Afra ile ilgili konuştuk. Yani aşk haberi istiyorsanız, onların el ele tutuştuklarını istiyorsanız henüz öyle bir haber yok. Nazan Pak, Ferdi Bey cesaretten dolayı kutlarız diyor. Ne güzel Nazan Pak. Mert Ramazan Demir'le ilgili, evet Mert Ramazan Demir'i Galatasaray maçından sonra maçın hemen bitiminde tribünlerin videosunu çekip paylaştı hesabında. Orada duruyor videoda ve Galatasaray maçına gitti Mert Ramazan Demir. Üzerine Galatasaray'ın formasını giyip Galatasaray'ın formasını. Peki Asya, abi lütfen oku. Kızlar aşağı inerken kollarında çantaları da var. Bu konuya dikkat edilsin diyor. Maria Miriam Garcia. From Greece. From Grek. Yunanistan'dan. Komşu Maria. Maria welcome. Atina. Maria. Maria where are you from? Atina or Thessaloniki, Kos, Grit, Mert Afra, Royal Gurbanov da burada. Royal Gurbanov Azerbaycan'dan. Hello, what is this broadcast? Andre, Uğur Mumcu, I am from Diyarbakır. Uğur Mumcu, kurban Uğur Mumcu. Sıla Deveci, Mert'in seti bitiyor. Afra dönünce seti başlayacak. Yine buluşamayacaklar. Onlar buluşmaz olur mu? Onlar beraberler zaten. Sarıyer'deki evde buluşuyorlar. Evet. Sarıyer'deki evde buluşuyorlar. Afra New York'taki fotoğrafını gördünüz mü? Afra Saraçoğlu New York'ta iki arkadaşıyla beraber. Biri Hakan değil mi? Modacı Hakan, stilist Hakan. Bir de bir kız var yanlarında. Üçü New York sokaklarında gezerlerken Afra dudaklarını böyle büzmüş öpücük veriyor. Afra kime öpücük yolluyor arkadaşlar? New York'tan kime öpücük yolluyor Afra Saraçoğlu? Gördünüz mü o fotoğrafları? Ben de kullandım. O fotoğrafı ben de kullandım. Gördünüz mü? Nerede kullandım ben o fotoğrafı? Twitter hesabımda. Bilal Özcan benim Twitter hesabım. Takip alın lütfen. Orada kullandım. Afra Saraçoğlu New York'tan öpücük yolluyor. Royal diyor ki biz çok seviyoruz Afra Merdi ve evlenmelerini istiyoruz. Royal Gurbanov, kurban sana Royal Gurbanov.
Afra'nın halası diyor. Meryem Demirbaş Afra'nın halası. O fotoğraftaki. Değil mi? Babasının kardeşi o zaman. Mert'e göndermiş diyor Gülşen Dönmez. Bravo. Bravo Gülşen. Bravo. Bravo. O zaman daha barışmamışlardı. Barışalım. Tamam, kabul ediyorum artık Mert. Hadi teklifle gel bana, barışmaya hazırım. Öpücüğü o ve Mert de annesini arıyordu. Barışmak istiyorum, barışmak istiyorum diye. Sonunda Afra biraz yüz vermez gibi davrandı ama sonra barışma teklifini kabul etti. Melahat da Mert'e göndermiş diyor. Fatih, Gülay Yıldız barışmadılar. Onur, aman Gülay, Fatih ya. Aman Fatih ya. Aman Fatih ya. Fatih'in mesajı gitti. Eğer böyle anti devam ederse biraz sonra kendisi de gider Fatih'in. Sayya Akpınar, düğün bekliyoruz diyor. Ya hepimiz bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Nana Mert Afra dedi, kırmızı kalp. Real Gurbanov, çok teşekkür ederim. Sizi de severik. Güzel, doğru haber verdiğiniz için. Teşekkür ederim Royal. Sağ ol kardeşim. Eksik olma. Dostların hepsi burada. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benim seyircimsiniz, abonemsiniz, takipçimsiniz. Hemen Onur Akay'ı arıyorum. Merak ettim şimdi. Hemen Onur Akay'ı arıyorum. İnşallah sarı bebeleri olur diyor Uğur Mumcu. Gülşen Dönmez. Riva neyse orada buluşmuşlar. Afra Ömer, sen bilirsin Bilal Bey. Riva, İstanbul Anadolu yakasında, deniz kenarında, Karadeniz kenarında. Tabii kimsenin olmadığı yerleri seçerler buluşmak için. Banu Kavaş, Osman Ulusan, Mert'i görüp de barışmamak olur mu diyor Osman Ulusan. Ay Yıldız, kara kaşlı bebek olur diyor. Kara kaşlı bebek olur diyor ya. Çok da güzel olur. Kız da olsa güzel olur, erkek de olsa çok güzel olur. Değil mi bebekleri? Murat İnce, magazinciler bir yakalasalar artık diyor. Riva'ya kaçarlarsa magazinciler hiç Riva'ya gitmez ki. Magazinciler Bebek'te, Etiler'de. Çiğdem, arayacağım. Uğur Mumcu, sarı mavi gözlü bebeleri olur. Sizleri çok seviyorum. Beğen yapın arkadaşlar, rica ediyorum. Abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.